Planck dönemi Big Bang'den hemen sonrasını ifade ediyor. Büyük patlamadan 10 üzeri eksi 43 saniye sonra başladı ve 10 üzeri eksi 35 saniye sonra da sona erdi. Yani evrenimizin doğum anı. Patlamanın hemen sonrası. Hemen kelimesi bile yeterince açıklamaya yetmiyor. Bu dönemde evrenin yoğunluğu ve sıcaklığı o kadar yüksek ki herhangi bir madde veya parçacık mevcut değil. Sadece enerji var. Evren henüz çok küçük olduğundan uzay dediğimiz o koca boşlukta yok. Evrenin sıfır noktası. Bu dönemde evrenin herhangi bir noktasında enerji yoğunluğu o kadar yüksek ki Einstein'ın izafiyet teorisi bu koşullar altında geçerli değil. Klasik fizik teorileri burada işlemiyor. Dört temel kuvvetin bu noktada birleştiği ve kuantize olduğu fikri fizikçiler arasında kabul edilen bir teori. Fizikçiler bu dönemde evrenin bir bütün olarak hareket ettiğini ve kuantum etkileşimleriyle çalıştığını düşünüyor. Büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra evrenin ısısı düşmeye başladı. Oluşan sıcaklık dalgasının kozmik arka plan ışıması adı verilen bir radyasyon bıraktığına inanılıyor. Şu anda da bu kozmik mikrodalga arka plan ışıması evren hakkındaki araştırmalarımız için önemli bir araç. Planck dönemi adını ünlü fizikçi Max Planck'ten alıyor. Bu ismin verilmesi aslında yaptığı katkılar göz önüne alındığında hiç de garip değil. Planck, elektromanyetik radyasyonun yayılımını araştırırken enerjinin paketler halinde yayıldığını ve ışığın parçacık özellikleri gösterdiğini ortaya koyan ve kuantum fiziğin babası olarak kabul edilen bilim insanı. Elektromanyetik radyasyon, ışık, radyo dalgaları, X ışınları, kızılötesi ve ultraviyole ışınlar, gama ışınları gibi enerji taşıyan dalgalar. Örneğin, güneşten yayılan ışık elektromanyetik radyasyondur. Güneşte meydana gelen termonükleer reaksiyonlar elektromanyetik radyasyonu yayarak dünyaya ulaşmasını sağlar. Ya da radyo dalgaları. Farklı frekansta elektromanyetik radyasyon yayarak radyo istasyonlarının yayın yapmasını sağlar. Aslında Planck bunu araştırmaya başlamamıştı. 1890'larda Alman Standartları Bürosu, ampullerin en az elektrik gücüyle en çok ışığı verecek şekilde nasıl yapılacağını sordu. Planck'in ilk işi sıcak ampul telinin ne kadar ışık vereceğini hesaplamak oldu. Işığın her bir renk için ayrı frekanslarda elektromanyetik radyasyondan oluştuğunu biliyordu. Sıcak bir nesnenin farklı renk ışınlarını ne kadar yaydığını bulmaya çalıştı. Fakat tahminleri elektromanyetik teori ile bir türlü uyuşmuyordu. Daha sonra çaresizlikten dediği bir iş yapıp elektromanyetik teorisini bir kenara bıraktı, deneysel veriler kullanmaya başladı. Planck, elektromanyetik radyasyonun özelliklerini araştırmak için bir dizi deney yaptı. Sonuçlar, elektromanyetik radyasyonun frekansı arttıkça daha yüksek enerjili hale geldiğini gösteriyordu. Bir ampul, içinde bulunan ince metal telin elektrik akımıyla ısıtılması sonucunda çalışır. Bu tel ısıtıldıkça kara cisim ışıması prensibine göre elektromanyetik radyasyon yaymaya başlar. Telin sıcaklığı arttıkça yaydığı ışık spektrumu da değişir. Ancak klasik fizik teorileri elektromanyetik radyasyonun her frekans için sonsuz bir enerjiye sahip olabileceğini öngörüyordu ve bu da ultraviyole felaketi olarak bilinen paradoksa yol açıyordu. Planck bu paradoksu çözmek için yeni bir yaklaşım geliştirdi. Max Planck'in keşfi elektromanyetik radyasyonun belirli enerji paketleri şeklinde yayıldığını gösteren bir deneydi. Bu enerji paketlerine kuant adını verdi. Daha sonra da foton olarak adlandırıldı. Planck bu deneyini kara cisim ışıması olarak bilinen bu fenomeni inceleyerek yaptı. Ampul örneğinde olduğu gibi yanan bir sobadaki ateşe bakın. Ateşin kırmızı renkteki bölümünde sıcaklık daha düşüktür. Ancak alevli bölüme baktığınızda sıcaklık daha yüksektir ve alevler mavi renge yakındır. Yani sıcaklığın artması ile nesnenin rengi ve ışıması değişir. Planck'in incelediği siyah cisim tüm dalga boylarındaki elektromanyetik radyasyonu emer ve yayar. Siyah bir kutu düşünün. Bu kutunun yüzeyi ışığı emen bir özelliğe sahip.
Planck, bu kutunun içindeki ışığın spektrumunu ölçmek için bir dizi deney ve birkaç farklı dalga boyunda ölçümler yaptı. Ardından bu siyah cismi farklı sıcaklıklarda tutarak ölçümler yapmaya devam etti. Daha yüksek sıcaklıklarda ışığın spektrumu daha fazla enerjiyle doluydu, daha fazla mavi ve mor renkler içeriyordu. Düşük sıcaklıklarda tuttuğunda spektrumun enerjisi azalıyor, kırmızı ve turuncu tonlara dönüyordu. Bu deneylerden sonra Planck, ışığın sadece dalga teorisiyle açıklanamadığını fark etti. Işık, parçacıklar halinde yayılıyordu. Ölçümleri matematiksel olarak analiz etti. Işığın enerjisinin frekansı ile orantılı ancak bir sabit olan Planck sabiti ile çarpılan bir değer olduğunu öne sürdü. Bu, radyasyonun enerjisinin sonsuz olmadığı ancak belirli kuantize edilmiş değerlere sahip olduğu anlamına geliyordu. Planck'in keşfi kuantum mekaniğinin doğmasına yol açtı ve bugün hala kullanılan Planck sabiti kuantum fiziği için de temel bir sabit. Fakat çok daha önemli bir analizde de kullanıldı bu keşif. Kara cisim ve kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması, evrenin erken dönemlerinde meydana gelen büyük patlamadan kalan elektromanyetik radyasyon. Bu radyasyon, evrenin her tarafında neredeyse homojen bir şekilde dağılmış ve düşük enerjili bir radyasyon olarak görülür. Bu radyasyonun karakteristik spektrumu, kara cisim ışıması spektrumuyla uyumludur. Bu spektrumu analiz etmek için Planck'in kuantum teorisi ve kara cisim ışıması prensipleri kullanılır. Bu analizler evrenin yaşı, bileşenleri ve diğer kozmolojik parametreleri hakkında önemli bilgiler sunar bize. Einstein, 1915 yılında yayınlanan genel görelilik teorisiyle evrenin genişlemesi konusunda bir modele sahip olmayı başardı. Bu teori, yerçekiminin bir kütleye sahip nesnelerin uzay zamanı bükerek ve bu nesnelerin bu bükülmüş uzay zamanda hareket etmelerini sağlayarak etki ettiğini öne sürüyordu. 1920'lerde Edwin Hubble yaptığı gözlemlerde galaksilerin kırmızıya kaydığını keşfetti. Bu gözlem, galaksilerin bizden uzaklaştığı ve evrenin genişlediği fikrini destekliyordu. Daha sonra hassas ölçümler yapıldı ve bu uzaklaşma hızının her yönde olduğu ortaya çıktı. Genel görelilik ve evrenin genişlemesi, evrenin başlangıcını açıklamak için kullanılan büyük patlama teorisini destekler. Genel görelilik, evrenin genişlemesini matematiksel olarak açıklarken, Hubble'ın yapmış olduğu gözlemler deneysel kanıtlar sunar. 1927 yılında Belçikalı bir fizikçi ve kozmolog olan Georges Lemaitre, evrenin genişlemesinin geriye doğru takip edilerek bir noktaya ulaşılacağını ve bu noktanın da tek bir noktadan oluşan yoğunluğu olduğunu öne sürdü. Daha sonra 1948 yılında Rus fizikçi George Gamow başka bir model ile geldi. Bu modelde evrenin erken dönemlerinde sıcak ve yoğun olduğunu ve zamanla genişlediğini öne sürüyordu. Ardından Big Bang'e ve Planck dönemine kadar geldik. Planck döneminde o kısacık anda şu an bildiğimiz 4 ana kuvvet tek bir enerji halindeydi. Kuvvetler ayrılmamıştı, tek bir birleşik kuvvet vardı. Bu süreçte evrenin yapı taşları olan parçacıkların davranışları da kuantum fiziğin kurallarına göre işliyordu. Evren homojendi ve her yönde aynı özelliklere sahipti. Planck dönemi sonrası evren kozmik inflation dönemine girdi. Evrenin yoğunluğu azalmaya ve temel kuvvetler ayrışmaya başladı. Sicim teorisi, Planck dönemine, yani kuvvetlerin bir bütün olduğu evrenin en erken dönemine dair daha kapsamlı bir açıklama yapmak için çalışıyor. Evrenin en küçük boyutlarında titreşen sicimlerin var olduğunu öne sürüyor ve bu sicimlerin titreşimlerinin evrenin temel kuvvetlerinin kaynağı olduğunu iddia ediyor. Bu teoriye göre sicimlerin titreşimleri farklı parçacık türlerini ve kuvvetlerin etkileşimlerini açıklayabilir. Eğer bir gün sicim teorisi kanıtlanırsa, bugün hala bilinemeyen birçok fiziksel soruya cevap almış olacağız. Örneğin kuantum fiziğinin ve genel görelilik teorisinin birleştirilmesine yardımcı olabilir. Ya da karanlık madde ve karanlık enerji gibi evrenin en büyük gizemine, uzay zamanın nasıl bükülebildiğine bir açıklama getirebiliriz. Teori aynı zamanda süpersimetrinin bir sonucu olan süpersimetrik parçacıkların varlığını da öngörüyor ve her parçacığın bir süper partneri olduğunu öne sürüyor. Buna da bir cevap alabiliriz.
Merak ettiğimiz birçok şeye bir gün o cevabı verebileceğiz ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.